Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar aklınızdaki kişiden gelen mesajlara kanal olmaya niyet ettiğim bir açılım yapacağım. 2 adet destemiz olacak. Şu şekilde 2 tane tatlış arabamız var. İlk destemiz şöyle bir polis arabası. Şöyle tatlı bir polis arabası. Arkadaşlar. İkinci destemiz ise şöyle sarı bir taksi. Evet, bu iki desteden birini seçip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ikisini de dinleyip kendinize uygun olanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Aklınızdaki kişilerden gelen mesajlara bakacağız. Ve ben şimdi hemen siz nesnelerinizi seçerken daha doğrusu ben de destelerimi oluşturmaya başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişilerden size gelen mesajlar neymiş? Ne tür mesajlar iletecekler bize? Şimdi eğer daha sonra desteğe ihtiyacımız olursa ekstra kartlarda tabii ki çekeriz. Akışa göre bakacağız. Şu şekilde 2 adet deste oluşturdum. Siz seçiminizi yaptıysanız eğer arkadaşlar ben bu polis arabasıyla başlamak istiyorum. Şöyle koyalım arabamızı. Koyalım. Görünsün. Evet. Şu şekilde koyalım. Diğer destemizi de şöyle kenara kaldıralım. Evet. Bakalım sizin aklınızdaki kişiden ne tarz mesajlar gelecek? Bizlere anlatmak istediği, vermek istediği mesajlar nelerdir? Hatta şunu biraz daha şöyle yaparsak sanırım evet böyle daha iyi oldu. Evet arkadaşlar. Birinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu aklınızdaki kişinin size iletmek istediği ilk mesaj şu olabilir. Dönüşüm arkadaşlar. Yani konu ilk olarak dönüşüm. Belki de ana gündem dönüşüm burada. Kişi belli ki bir değişim ve dönüşümün içerisinde. Bu tabii ki şimdi açılımın gidişatına göre bakıp inceleyeceğiz ama sanki arkadaşlar bir de ben burada bir 11 rakamı görüyorum. Yani bu bir biliyorsunuz ruh ikizliği, ruh eşliği tarzı konuları ifade eden bir rakamdır. Özel bir rakamdır 11 rakamı ve yeni bir şeye başlangıcın aslında rakamıdır. Sanki kişi diyor ki
Ben hayatımda yeni bir şeylere başlama arifesindeyim. Bir değişim ve dönüşümün eşiğindeyim. Devam edelim bakalım. Neye yönelik bir değişim ve dönüşümmüş? Bakın arkadaşlar. Şimdi bu arketip kartında çıkan sihirli arketipi çıktı. Yani çocuk arketipi çıktı. Buradaki olumlu nitelik olarak her şeydeki kutsal güzellik potansiyelini görme, her şeyin mümkün olduğu inancı demiş. Şimdi kişi burada şu yönde bir değişim yaşıyor olabilir. Eskiden olumsuzunu, yani olayların olumsuz tarafını görürken şimdi biraz daha olumlu taraflarına, hayatın güzelliklerine odaklanmaya başlamış olabilir arkadaşlar. Her şeydeki kutsal güzellik potansiyelini görme. Yani her şeyin içindeki güzelliği, işte doğanın içindeki güzelliği, insanların ruhundaki güzelliği, olayların içindeki hayrı görmek gibi de düşünebiliriz bunu. Ve gerçekten her şeyin mümkün olduğuna olan inancının arttığı bir dönemde olduğunu görüyoruz burada. Yani kişi diyor ki ben hayatımda bazı şeyleri değiştiriyorum. Bu belki benim düşünce yapımda olabilir. Her şeyin içindeki güzelliği görmeye eğilimli olduğum böyle bir sürecin eşiğindeyim. Yani girişindeyim diyor arkadaşlar. Daha çok sanıyorum başında bu konunun. Evet. Yani şimdi gölge niteliğini de okudum fakat gölge niteliği şu andaki açılıma çok uymuyor gibi hissediyorum. Yani olumlu olarak olumlu niteliğin daha ağır bastığını hissediyorum. Çünkü burada bir dönüşüm kartı var arkadaşlar. Şimdi bu dönüşüm kartını gördüğümüz bir yerde olumsuz bir yorum yapmak pek mümkün olmuyor. Bu nedenle kişinin olumlu anlamda dönüşmeye başladığını görüyoruz. Kişinin size ilk vermek istediği mesaj bu. Devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada ikiye ayrılacak ihtimaller. Birinci ihtimal, şimdi burada bir yolculuk kartımız çıkmış. Bu yolculuk kartı kişinin sizden uzaktaysa, aklınızdaki kişi sizden uzaktaysa sizin yanınıza gelmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Böyle bir düşünceyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü burada bir de bahçeler kartımız var ve bu bahçeler kartı arkadaşlar bize şunu ifade eder. Yani bir yolculuk yapmak ve sonrasında bir buluşmak, oturmak, konuşmak, bir şeyler paylaşmak. Toplum içerisinde, yani böyle kalabalık bir yerde olabilir. Hani bir restoran olabilir, bir kafe olabilir. Bu tarz bir yerde ya da bir park olabilir. Yani her şey olabilir ama böyle hani insanların olduğu bir yerde, toplu bir yerde böyle görüşme isteği gibi bir şey var kişinin içerisinde. Kişi diyor ki, aklınızdaki kişi, ben görüşmek için, buluşmak için bir yolculuk yapma niyeti içerisindeyim. Bulunduğunuz yere gelmek, eğer farklı bir şehirdeyse bulunduğunuz şehre gelmek, farklı bir semtteyse olduğunuz yere gelmek gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Yani şimdi yolculuk deyince ille de böyle çok uzun yollar kat etmeye gerek yok. Fakat bir yanınıza geliş isteği söz konusu burada. Düşüncesi söz konusu. Ya da ikinci bir ihtimal olarak arkadaşlar, bu yolculuğu sizinle yapmak istediğine dair de bir düşünce olabilir bu. Belki aklında bir plan var. Birlikte küçük bir seyahate çıkmak ya da bir yere gitmeyi düşüncesi varsa bunu sizinle gerçekleştirmek ya da sizin onun yanına gitmeniz gibi bir sürü ihtimal sayabiliriz burada. Yani hangisi içlerinden size uyuyorsa onu alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar, ama burada kesinlikle bir buluşma, görüşme, oturup konuşma isteği olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani aklınızdaki kişi size bunu ya direkt söyledi ya çok yakın bir gelecekte bunu dile getirecek. Bunu dile getirmese bile bunu belli edecek bir girişimde, bir harekette bulunabilir. Yani bununla ilgili aklınızdaki kişiden bir mesaj alabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir mesaj olabilir. Şimdi bakın. Kişi şu andaki ruhsal durumu için bir sessizlik olduğunu söylüyor. Burada gölün ruhu gelmiş. Kartın üzerine okuyorum. Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor. Kişi şu anda gerçekten sessiz olabilir. İletişimsiz olabilirsiniz. Yani
konuşmuyorsunuzdur, görüşmüyorsunuzdur hani gerçek anlamda, ama belki enerjisel olarak birbirinizle işte telepatik olarak bir enerji alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Fakat genel anlamda bu desteği seçen arkadaşlarım için bir sessizlik hükmediyor şu anda. Kişi belki dedim ya hani bir değişim dönüşüm aşamasında bir yolculuk yapma isteğinde, belki kendini kapattığı bir yerden dinlenmek ve özüne dönmek, içine dönmek, belki olayları dışarıdan daha iyi değerlendirmek adına kendini kapattığı bu yerden çıkmak için şu anda bir isteğin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Yani bu işi yapma düşüncesi, planı kafasında var, az önce anlattığım şeyleri, fakat bu sadece bir düşünce olarak şu anda varlığını sürdürüyor ve burada aslında size iletmek istediğim mesaj, yani ben evet uzun bir süredir sessizdim belki, ya da kısa bir süre bile olsa, yani bir süredir ben sessizdim ama artık ben bu sessizliği bozup bir oturup konuşmak, görüşmek, bir kabuğumdan çıkmak ve yanına gelmek istiyorum gibi bir mesajı var. Yani bu kart bize şu anda bir sessizliğin hüküm sürdüğünü çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Bakın arkadaşlar, burada da dönüşüm geldi. Osho Zen kartlarımızda da dönüşüm geldi. Görüyor musunuz güzelliği? Şöyle ikisini göstermek istiyorum. Bakın. 2 adet dönüşüm kartımız var. Aklınızdaki kişi gerçekten bir dönüşümün eşiğinde arkadaşlar. Bu çok güzel bir gelişme. Hani geçmişte belki çok sıkıntılı süreçleriniz oldu. Belki sessizlik artık böyle sizin de yavaş yavaş dengenizi bozmaya başladı, ama bu sürecin artık sonuna doğru gelindiğini burada görüyoruz. Çünkü 2 adet çok güzel dönüşüm kartımız çıkmış. Bunun dışında arkadaşlar, bakın bu kişi gerçekten ailesi tarafından çok desteklenen, ailesi, arkadaşları, çevresi tarafından çok desteklenen bir kişi olabilir. Ya da arkadaşlar gerçekten sistem tarafından korunan, yani belki bu içine kapanıklığı, sessizliği onun için gerekli bir şeydi. Belki bu esnada bazı şeylerin farkına vardı. Belki sizin kıymetinizin farkına vardı. Kendi hayatıyla ilgili bir şeyleri daha net bir şekilde görebildi ve en önemlisi de her şeyin içindeki güzelliği ve hayrı görmeye başladı. Ve bu gerçekten bu süreçte desteklendiğini görüyoruz bu kişinin. Ve ön sezi ve tezahür kartımız çıkmış. Yani burada kişinin bu esnada, bu sessizlik esnasında sezilerinin kuvvetlendiğini, belki 3. gözünün açıldığını görebiliyoruz. Zaten arkadaşlar şu kartı az önce okuduğum o her şeydeki kutsal, her şeyin içindeki kutsal güzelliği görme olayı zaten burada bu kartın çıkmasıyla bunun çıkması birbirine çok paralel, çok senkronize gelmiş. Çünkü bunu fark edebilmeniz için gerçekten sezilerinizin yükselmesi, içe dönüş, ruhunuzla sağlam bir bağlantı kurmak, sağlıklı bir iletişim kurmak, bu gibi şeylerle mümkün olabilen bir şeydir. Her şeyin içindeki olumlu yönü görebilmek. Yani kişinin ruhsal anlamda gerçekten güçlendiğini görebiliyoruz burada. Olaylara ve durumlara ve insanlara bakış açısı, yani hayata bakış açısının bir değiştiğini görebiliyoruz burada. Ve aslında bu kişi belki de bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanan bir kişi. Yani kendindeki bu değişikliği sizin de fark edebilmenizi, bunu sizin de görebilmenizi istiyor olabilir. Yani aklınızdaki kişinin kendini geliştirmekle ilgili meşguliyetleri olduğunu görüyoruz bu sessizlik döneminde. Şimdi burada bir azalma kartımız çıkmış. Ben bunun üzerine bir kart çekmek istiyorum. Yani bu azalma ne ile ilgili? Onda azalan şey nedir? Size bu konuda vermek istediğim mesaj nedir? Bakalım. Şu sanki gelmek istedi gibi. Açalım. Bakın yine yeni başlangıçlar çıktı arkadaşlar. Kartın üstündeki bebeği görüyor musunuz? Net bir şekilde görünmesini istiyorum. Şöyle görebiliyor musunuz? Kartın üzerinde bir bebek var. Bakın bir yeni doğum, yeni başlangıç ve burada hani o tünelin ucundaki ışığın görünmesi. Arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçirmiş olabilir. Ama yeni başlangıç teması bu açılımda çok ağır basıyor. Kişi yeni bir başlangıcın gerçekten eşiğinde. Fakat yine hala şu azalma konusuyla ilgili bir kart daha çekmek istiyorum. Orada çok netleşemedik. Nedir bu azalma mevzusu? Evet. Evet arkadaşlar, bakın şimdi. Kurban zihniyeti. Kişi bugüne kadar bu kurban zihniyetinin etkisi altındaydı belki de. Belki bunda bir azalma ve yeni başlangıç var. Nedir kurban zihniyeti? Bakın kart çok güzel anlatmış. Resmediliş çok güzel burada.
Burada bir ip var. Kişi kendi aslında bağlıyor kendini bu yatağa. Yani arkadaşlar zihin hapishanesi. Kılıç sekizlisini biraz bana anımsatır bu kart her seferinde. Yani diyor ki arkadaşlar bakın ben bir kurban zihniyeti içerisindeydim. Her olayda kendimi kurban gibi hissediyordum. Suç hep karşı taraftaydı. Mağdur olan hep bendim. İşte ben bu döngünün içerisinden çıkıp bununla ilgili bir değişim ve dönüşüm yaşayıp bakın kartlar bu şekilde konuşuyor. Bu kurban zihniyetiyle ilgili şöyle gösterelim. Bir saniye sırayla gidelim. Şimdi bu kurban zihniyetiyle ilgili ben bir değişim dönüşüm içerisindeyim diyor arkadaşlar. Ve o kurban zihniyetinden çıktım. Yani mağduriyet hep benim mağdur olduğum, hep haklı olduğum, hep ezildiğim başkaları tarafından ve asla hiçbir şey başaramayacağını düşündüğüm şu kurban zihniyetinden çıkıp aslında olayların içindeki güzelliği görmeye başladım. Yani belki de her şeyin içindeki kötü tarafa odaklanıyordum ve bu da beni kurban zihniyetine itiyordu. Ama şimdi bakış açımı değiştirdim. Eğer arkadaşlar bir buluşma görüşme olursa, eğer aranızda iletişim yoksa, uzun zamandan beri görüşüyorsanız bile oturup böyle adam akıllı konuşamadıysanız bu kişiyle görüştüğünüz zaman arkadaşlar bunu siz de hissedeceksiniz. Yani kişi burada çok açık bir şekilde kurban zihniyetinden kurtulduğunu ifade ediyor ve belki daha birçok konudaki değişim söz konusu. Siz bunu zaten açık ve net bir şekilde bana kalırsa bu görüşme esnasında bu kişide de gözlemleyeceksiniz ve bununla ilgili zaten bir konuşma geçeceğini görüyoruz aranızda ve yeni başlangıçlar. Arkadaşlar bu yeni başlangıç sizin ikinizin arasında da yeni bir başlangıç olabilir. Yani ilişki devam ediyor olabilir ama ilişkinin formatında dinamiklerinde bir değişiklik olacağını burada görüyoruz. Eğer böyle bir durum varsa. Eğer ayrıysanız ve uzun zamandır görüşmüyorsanız da yeni bir başlangıç ihtimali. Fakat bu kez eskisinden çok daha farklı. Çünkü kişi kurban zihniyetinden çıkıp bir dönüşüm yaşıyor. Burada çok daha farklı yeni bir başlangıç. Yani her iki durumda da sizin için, ilişkiniz için, ikiniz için de hayırlı olan bir durum bu arkadaşlar. Zaten sanıyorum ki şuradaki şu sessizlik olayı da ikinizin hayrına olmuş gerçekten. Her iki kişinin ayrı ayrı mesela kişi burada dediğim gibi dönüşümünü yaşamış ve ilişkinizde bu zaten sirayet edecek ve siz de zaten buradaki değişimleri net bir şekilde görüp hissedebileceksiniz gibi görünüyor. Yeni başlangıçlar gerçekten harika çıktı şurası. Yani kişi bunu sizinle paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyor olabilir arkadaşlar. Belki herkes de yani bütün hani böyle olur ya yeni bir şeye başladığımız zaman bunu herkesin bilmesini isteriz, heyecanlanırız falan gibi özellikle sevdiğiniz insanların. İşte kişi de aslında burada bana yansıttığı enerji böyle bir şey. Devam edelim bakalım. Bakın. Ben burada bu destede yoğunluklu olarak bir ayrılık veya uzaklaşmanın söz konusu olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar burada gerçekten ayrılmakla ilgili bir kart var. Hatta bu kart geçen açılımda da çıkmıştı. Orada da açıklamıştım. Bu kart zaman zaman boşanmayı da boşanmaktan da bahseder. Yani resmi bir birlikteliğin bitmesi. Nişan atmak, söz atmak ya da ayrılık yani ilişkinin bitmesi gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Burada bir ayrılık söz konusu gibi geliyor bu destede yoğunluklu olarak ve diyor ki kişi şu şekilde konuşuyor aklınızdaki kişi. Ben ayrıldığımızdan beri senin beni beklediğini biliyorum. Yani sessiz de olsan, bana bir adım atmasan da, benimle iletişim kurmasan da ya da bu konuda çok fazla üzerime gelmemiş olsan da ya da beni unutmuş gibi göstersen de ben aslında öyle olmadığını biliyorum. Senin beni tıpkı şu şekilde beklediğini ben çok farkındayım. Bunu biliyorum. Şimdi bunun farkında arkadaşlar. Ve o beklediğin adım gelmedikçe belki sen de biraz ego yapmış olabilirsin. Yani beklediğiniz burada sizin bir haber, bir iletişim, bir gelişme bu olmadıkça arkadaşlar siz de belki burada bir ego yapmış olabilirsiniz. Kişi bunun da farkında olduğunu söylüyor. Yani ego yapmak nedir burada mesela? Örnek veriyorum işte sizden ayrılmıştır, uzaklaşmıştır, başka bir yere gitmiştir, aramamıştır, sormamıştır. Siz de demişsinizdir ki sen beni aramazsan ben hiç aramam.
Yani sen yoksan ben hiç yokum gibi bu tarz böyle ruh hallerine girilmiş olabilir burada. Kişi bunun da farkında olduğunu söylüyor. Yani bu durum sende biraz ego yapmış olabilir. Diyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Bizim aramızda tatminkarlıkla ilgili bir uyumsuzluk vardı diye konuşuyor arkadaşlar kişi. Şimdi bu ne demek? Belki kişi sizi şu eski ruh hali var ya, şu kurban zihniyeti çıkmıştı şurada. Belki sizin bu ruh haliyle tatmin ve mutlu edemeyeceğini düşündüğü için bu dönüşümü gerçekleştirmek için ayrıldı. Belki kendisi tatmin değildi kendi hayatından. Yani burada bir uyumsuzluk söz konusu. Diyor ki bizim ikimizin arasında bir uyumsuzluk vardı. Tamam, belki birbirimizi seviyorduk, değer veriyorduk ya da başkaları tarafından yakıştırılıyorduk. Fakat arkadaşlar burada yani böyle tam içine sinmeyen iki tarafında belki de sadece kendisinin, bunu bilemiyorum. İlişkimizle ilgili tam olarak içime sinmeyen bir şeyler vardı. Bir uyumsuzluk vardı aramızda bizim diyor. İşte bunu ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Bunu benim öncelikle kendi üzerime düşen görevleri yapmak. Yani şimdi kendi üzerine düşen neyse onu yapmak için belki bu kadar içine kapandı. En azından hani herkes kendinden sorumludur ya bir ilişkide arkadaşlar. Mesela her iki tarafta üzerine düşeni yapsa aslında çok sağlıklı bir ilişki olur. Burada benim üzerime düşen bu şekilde bir dönüşüm yaşamak için biraz çekilmekti ve ben bunu gerçekleştirdim. Çünkü gerçekten içime sinmeyen, ilişkin içerisinde içime sinmeyen, belki senin de içine sinmeyen bazı durumlar vardı diyor arkadaşlar. Ve özellikle buz gibi davrandım. Çünkü bu şekilde olması gerekiyordu. Ve bu da bunun sana acı verdiğinin çok farkındayım. Ama artık sonuna geldim bu durumun ben. Yani burada size gerçekten çok soğuk davranmış olabilir. Böyle buz gibi davranmış olabilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bunun hani bilinçli yapıldığını görüyoruz. Ben ne kadar sana soğuk davransam da aslında seni uzaktan uzağa gizlice takip etmeye devam ediyordum ve senin çektiğin acıların hepsinin de farkındayım. Tabi burada bir vicdansızlık, işte bunun bile bile yapılması ya da bundan keyif alınması gibi bir şey asla söz konusu değil arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığı şey burada kişinin o değil aslında, ama her ne kadar acı çeksen de bunu yapmak zorundaydım diyor. Buna mecburdum. Demek ki sizin hangi ruh halinde olduğunuzu, neyi neden yaptığınızı falan, bunların çok farkında olan bir kişi var arkadaşlar karşınızda. Şimdi bakın, burada yine ruh rehberleriyle ilgili bir kart çıktı ve aziz kartı çıktı. Şurada da rehberler kartımız çıkmıştı. Yani bu ne demek? Gerçekten bu süreç içerisinde çok şey fark ettim diyor kişi. Yardım aldığımın farkındayım. Belki ilahi sistem tarafından, artık her neye inanıyorsa arkadaşlar, o şey tarafından gerçekten desteklendiğinin ve yardım aldığının çok farkında. Çünkü burada yine rehberlerle ilgili bir kartımız çıkmış. Bir de bu kart şeyi de anlatır. Ataların rehberliğini de anlatır arkadaşlar. Belki kişinin kendi ailesiyle, kendi soyuyla, DNA'sıyla ya da soy ağacıyla, her neyse aklınıza artık bu konuyla ilgili ne geliyorsa arkadaşlar, onunla ilgili de çözmesi gereken bazı şeyler olabilir. Belki kişi çok daha kendi derinlerine inip aile bağlarıyla ilgili olan sorunlarını da çözmeye çalışmış olabilir burada. Yani aile ata rehberleriyle ilgili belki çok daha öncesinden aldığı bir destek olabilir. Yani çok eski atalarından aldığı bir destek olabilir, ama kişinin burada gerçekten kutsal bir güç tarafından korunduğunu görüyoruz ve bu durum ileride de devam edecek. Yani yakın gelecekte de sanki devam edecek gibi görünüyor. Kişi diyor ki, ben neyin ne olduğunun çok farkına vardım bu süreçte. Biraz manevi yönden de değiştim ve dönüştüm. Ve bu bana çok iyi geldi. Bunu seninle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Sanki kişi şöyle konuşuyor. Diyor ki, ben öyle şeyler yaşadım, öyle bir noktaya geldim ki o kabuğumun içinden çıkmak mecburiyetinde kaldım. Yani sistem beni buraya doğru attı. Bana başka bir seçenek bırakmadı. Belki çok ani yaşanan bir kayıp.
ani bir yıkım. Aniden arkadaşlar, yani kule kartımız çıkmış. Aniden gelişen bir olay beni bu konunun içine itti. Çünkü bu benim karmamdı ve dengeye gelmem gerekiyordu bir şekilde. Yani karmanın arkadaşlar, aslında kişi şöyle diyor. Aramızda yaşanan şeyler bizim karmalarımızla ilgiliydi. Karmik borçlarımızla ilgiliydi ve bunları ben kendi adıma halletmeye çalıştım bu süreçte. Ve sanma ki senden vazgeçmiş değilim. Yani burada mesela üçüncü kişiyle ilgili, hayatında bir başkası olmasıyla ilgili falan o tarz bir kart çıkmadı arkadaşlar. Ya da böyle maddi konularla ilgili bir kart da çıkmadı. Burada daha çok kendi ruhsal gelişimini tamamlamak için kendi kabuğuna çekilmiş biriyle ilgili bir hikaye çıktı. Ve dediğim gibi sizin bütün bu süreçte sizin neler yaptığınızla da ilgili bir bilgi sahibi olduğunu görüyoruz. Belki dediğim gibi sizi uzaktan uzağa da soğuk bir şekilde izlemiş, takip etmiş olabilir ama kişi kendi karma borçları ve kendi hayat yolundaki dersleriyle ilgili bir içe kapanış yaşamış belli ki arkadaşlar burada. Bakalım başka ne söyleyebiliriz bununla ilgili. Bakın arkadaşlar, bu kart bana biraz şundan anımsatıyor. Size 11 rakam olduğunu söylemiştim size. Hem yeni başlangıçları anlatır hem de ruh eşliliğini anlatır. Sanki kişi şöyle konuşuyor. Ben aramızdaki bağlantının farkındayım. Yani aramızda zaten kopmayan bir bağ olduğunu ben farkındayım. Ve bu nedenle belki de bu kadar rahatım. Hani bu şöyle bir şey değil arkadaşlar. Nasıl olsa orada bekliyor. Beklesin, sorun değil gibi bir şey değil bu. Hani sizin aranızdaki bağlantıya güveniyor. Ruh bağlantısına güveniyor bu kişi arkadaşlar. Nasıl olsa aramızda kopmayan bir bağ var. Ve zamanı geldiğinde, gerçekten olması gerektiği zamanda biz onunla tekrar bir araya geleceğiz ve bu kez her şey çok daha güzel olacak. Yeni bir başlangıç, yeni doğmuş bir bebek gibi. Ben seninle yeniden doğmak istiyorum. Kişi size bunu özellikle söylüyor arkadaşlar. Şu anda çok kuvvetlice hissediyorum bunu. Ben bir bebek gibi seninle yeniden doğmak istiyorum. Ve bunu yapmak istediğim kişi sensin. Evet. Evet arkadaşlar, kişi bu şekilde konuşuyor. Size iletmek istediği mesajlar bunlar. Başka ne söyleyebiliriz diye bakıyorum. Fakat sanıyorum söylenebilecek her şeyi söyledik. Bütün mesajları aldık diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. İkinci destenin sahibi arkadaşlarım, sizler de tekrar hoş geldiniz. Eğer bu sarı taksiyi seçtiyseniz arkadaşlar, açılıma geçiyoruz. Bakalım aklınızdaki kişinin size iletmek istediği mesajlar nelermiş? Wow, kişi arkadaşlar bir yükselişte olduğunu görüyoruz kişinin. Hatta şöyle biraz daha yukarı çekelim. Evet. Evet. Arkadaşlar, aklınızdaki kişi size iletmek istediği mesajlara şu şekilde başlıyor. Ben eskiden beri süregelen bazı düşlerimi gerçekleştirme aşamasındayım. Şimdi bunlar bana daha çok böyle yani şuradaki bu şeye baktığımda arkadaşlar, genel tabloya baktığımda
Böyle yapmak istediği bir girişimle ilgili, yani uzun zamandır üzerinde düşündüğü bir iş olabilir, bir girişim, iş fikri olabilir, bir ortaklık olabilir. Yani bir fikir varmış kişinin içinde uzun zamandır belki de, ya da bir istek varmış bu konuda arkadaşlar. Kişinin bununla ilgili bir girişim aşamasında olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi burada böyle örümceğin bir ağ örmesi gibi arkadaşlar, zamanla ve sabırla örülmüş bazı durumlar var. İşte bu ağlar ne olabilir? Fikir olabilir, yatırımlar olabilir, sabırla beklenilmiş bir durum olabilir arkadaşlar. Burada kişinin bu ağları bir süre ördüğünü, düşlerini gerçekleştirme yolunu diyelim, bir süredir zaten inşa etmekte olduğunu görüyoruz. Şimdi gerçekten içinde muazzam bir potansiyel var gibi görünüyor arkadaşlar kişinin. Asla çalınamayacak içinizdeki potansiyel zenginliğe ışık tutar. Gerçekten kişi ya çok zeki, ya böyle fikirleri çok parlak olan, nasıl diyeyim ona? Yani yaratıcı bir kişiden bahsediyoruz burada. Potansiyel gerçekten içinde var bu kişinin. Zengin bir potansiyel kaynağı var bu konuda. İşte parayla ilgili, yaratıcı fikirlerle ilgili, değişik konularla ilgili gerçekten potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Evet. Burada yine olumlu nitelik olarak alıyorum bunu arkadaşlar. Yani olumlu nitelik yoğunlukta hissettiriyor bana. Diyor ki kişi, uzun zamandır, belki bunu siz de biliyorsunuz arkadaşlar ne olduğunu, belki sizinle de paylaştı ya da belki sizden gizlediği, hani bazen bir şey gerçekleşmeden kimseye açmak istemeyiz de en yakınlarımızla bile. Bazı insanlar böyledir arkadaşlar. Eğer aklınızda kişi böyle bir kişi ise belki sizinle paylaşmamış olabilir. Ama burada görüyorum ki paylaşmış olsa da paylaşmamış olsa da gerçekten içindeki o muazzam potansiyel ve fikirlerle ilgili uzun zamandır inşa etmeye çalıştığı bir şeyler var belli kişinin. Ve kişi diyor ki ben bunları artık hayata geçirme aşamasındayım. Bununla ilgili bir yoğunlaşmam vardı. Ve burada arkadaşlar bu yelkenli kartı bana iki şey anımsatıyor şu anda. Bunlardan bir tanesi bununla ilgili, bu fikirleri hayata geçirmekle ilgili bir yolculuk fikri ya da yolculuk durumu olduğunu görüyoruz. İkincisi ise bu yolculuk artık bu fikirleri hayata geçirmeye başlamayı temsil eden bir yolculuk da olabilir. Yani gerçek anlamda bir yolculuk da olabilir. Fikirsel anlamda da artık ben bu yola çıkmalıyım, bunları gerçekleştirmeliyim, artık zamanı geldi dediği bir durum söz konusu arkadaşlar burada yelkenli kartıyla ve çok olumlu şeyler hissettirdi bana. İşte kişi bu yüzden bir süre merkezinde kalmış olabilir. Belki sizinle çok ilgilenemedi, belki iletişim kuramadı, belki birlikteyseniz bile size vakit ayıramadı bu süre içerisinde. Çünkü biz bilseniz de bilmeseniz de arkadaşlar, yani böyle bir şey biliyor olabilirsiniz. Belki siz de buna anlayış gösterdiniz ama bilmiyorsanız ve kişinin size soğuk davrandığını ya da sizinle ilgilenmediğini düşünüyorsanız gerçekten bu aklındaki fikri hayata geçirmek için bir süre merkezinde kaldığını, kendi düşüncelerine, fikirlerine ve hayatına biraz yoğunluk verdiğini görebiliyoruz. Kişi burada diyor ki eğer sana böyle bir şey hissettirdiysem, seninle ilgilenmediğimi, sadece kendimi düşündüğümü hissettirecek bir şey olduysa eğer, işte sebebi bu. Benim bu merkezde kalma isteğimin sebebi işte buradaki bu fikirlerimi hayata geçirip artık bir yola çıkma aşamasına gelene kadarki süreç. Bakın burada yine girişimler, destekleyeceğini bağlantılar ve engin evren kartlarımız çıkmış. Şimdi bu kişi gerçekten arkadaşlar güzel bir girişimin eşiğinde. Çünkü böyle nasıl diyeyim size, hani bir devlet dairesi gibi böyle büyük bir bina, hani olur ya böyle resmi daireler olur, büyük resmi daireler, sanki böyle bir yerin kapısında duruyor bu kişi ve kendi fikriyle ilgili bir orada bir önemli işleri olabilir. Ya da bu binalardan birinde çalışmak için bir girişimde bulunmuş olabilir. Buralara bir teklif götürecek olabilir. Belki bir proje sunacak olabilir. Yani bu böyle büyük resmi bir yerde, önemli bir yerde bu kişinin bir girişimi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bu konuyla ilgili gerçekten destekleniyor.
Hem çevresi tarafından destekleniyor hem de kişinin gerçekten sağlam bağlantıları olduğunu, belki bir süredir bu süre içerisinde bu yerlerle sağlam bağlantı kurduğunu ve bu konuda desteklendiğini görüyoruz. Yeni insanlarla tanıştı belki. Bu tanıştığı insanlar bu yolculukta ona destek olacak, önünü açacak yeni bağlantılar getirdiler. Bu da olabilir arkadaşlar, ama her halükarda gerçekten kişinin yapmak istediği bu fikirle ilgili, aklınızdaki kişinin bir destek aldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu destek hem bu bahsettiğim kişilerden olabilir hem de evren tarafından da gerçekten evrenin zenginliklerinden yararlanmayı öğrenmiş bir kişiden bahsediyor olabiliriz burada arkadaşlar. Yani evren, biliyorsunuz, evren sonsuz zenginliklerle dolu ve hepsi bizim için. Eğer biz onları almasını, talep etmesini bilirsek, bunu bir kere öğrenebilirsek arkadaşlar, istediğimiz her şeyi gerçekten elde edebiliriz. Çünkü evrende hepsi bol bol mevcut. İşte bu kişi de bunun farkına varmış olabilir. Bununla ilgili destekleniyor olabilir ve evrende kendi payına düşeni almak için harekete geçmiş gibi görünüyor. Çünkü arkadaşlar bakın, burada zirvenin gücü çıkmış. Kartın üzerini okuyorum. Amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve, ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor. Kişi arkadaşlar zirveye doğru adım adım yaklaşıyor. Yani tamam, belki yeni bir girişimde bulunmuş olabilir. Ama sonuçta arkadaşlar, bir zirveye çıkmak için bir dağa tırmanmak gerekir ya. İşte bir adım atmak gerekir. Yani dağın eteklerinden bir yerden başlamak gerekir. Bu kişi de bu girişimi yaparak aslında bu zirveye giden yolda ilk adım atıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Gerçekten bu girişim onun için çok hayırlı. Onu zirveye taşıyacak, hem maddi hem manevi anlamda tatmin edecek bir girişim gibi görünüyor. Çünkü zirve kartı çıkmış ve kişinin hedefi kesinlikle zirve. Şunu demek istiyorum. Yaptığı şey her neyse arkadaşlar, orada böyle gerçekten zirveye gelmeye çalışan hırslı bir kişiden bahsediyoruz. Ateş grubu özelliklerini çok yoğun gösteriyor arkadaşlar. Koç, Aslan, Yay özellikleri. Yani bu burçlardan olmak zorunda değil, ama kişinin şu andaki enerjisi ateş enerjisi. Yani ateş elementinin etkisi altında kişi. Çok yoğun bir şekilde. Biliyorsunuz aslında bizler her zaman tek bir elementin, örnek veriyorum, işte ben Aslan burcuyum. Aslan ateş elementi ve ben her zaman ateş elementinin etkisi altında değilim arkadaşlar. Kendimden örnek vermem gerekirse işte zaman zaman hava elementinin enerjisine geçebilirim. Bunu dengelemek için işte su elementinin enerjisine geçerim. Yani insanlar bu elementler arasında gidiş gelişler yaşarlar. Zaman zaman dengelerler. Zaman zaman bir element daha ağır basar gibi gibi. Kişinin burcunun yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada kişinin burcunun hiçbir önemi yok. Önemli olan burada hangi elementin etkisinde olduğu ve şu anda kişi çok yoğun bir şekilde ateş elementinin enerjisi etkisi altında ve ateş enerjisi başlatan enerjidir. Mesela ateş enerjisi başlatır, toprak enerjisi devam ettirir. O element enerjisinden bahsediyorum. Bunun gibi düşünün. Kişi şu anda tamamen başlangıç enerjisinin etkisi altında. Anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar. Çok yoğun bir şekilde ve bütün dikkati orada şu anda gibi görünüyor. Yani kişi size aslında bunun açıklamasını yapıyor. Yani ilgisiz, iletişimsiz kaldığınızı düşünüp hani neden böyle olduğunu sorguluyorsanız, aslında kişinin neden böyle olduğu ile ilgili çok güzel bir açıklama yaptığını düşünüyorum burada. Kartlar aracılığıyla size bunu aktarıyor kişi. Bakın ne diyor? Seni hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Belki sen bu ilişkinin toksik bir ilişki olduğunu düşünmeye bile başlamış olabilirsin. Ben bunun çok farkındayım diyor arkadaşlar. Ama benim de karanlıkta kalan, bakın ay kartı gelmiş. Yani benim de bazı karanlıkta kalan, bilinmezlikte kalan durumlarım vardı ve bunları aydınlatmam gerekiyordu. Belki arkadaşlar işte dediğim gibi bu işle ilgili, o kafasındaki girişim her neyse bununla ilgili belki karanlıkta kalan, böyle hani aklını meşgul eden bir taraf vardı. Belki kendiyle bu kadar merkezde kalmasının sebebi buydu. Ve kişi diyor ki evet, karanlıkta kalan bazı bilinmezlikler vardı benim için.
İşte bunları aydınlığa çıkarmam gerekiyordu. Devam edelim bakalım. Bakın burada kupa ikilisi ve öz bakım kartı çıkmış. Hemen altında da kılıç beşlisi çıkmış. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bu az önceki anlattıklarıma ek olarak şöyle bir yorum yapabilirim. Kişi diyor ki ben bu süreçte, yani bu bahsettiğimiz süreçte enerjimle ilgili, kendi enerjimle ilgili bazı dengesizlikler yaşadım. Dışarıya bunu yansıtmış olabilirim. Dengesizce davranmış olabilirim. Kendimi çok farklı göstermiş olabilirim. Fakat burada benim ya kendisinin eril dişil dengesiyle ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar burada, ya da ilişkilerle de ilgili. Yani aslında ben bu konuyu halletmeden, çözmeden, az önce bahsettiğim bu konuyu kafamı netleştirmeden, şurada ay kartımız da çıkmıştı. Bunları yapmadan zaten benim bir sağlıklı bir ilişki yaşamam mümkün değildi diyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili, yani ben de istiyorum hani böyle güzel bir ilişki yaşayalım, sağlıklı bir ilişkimiz olsun. Fakat benim bu konuyla ilgili bir kendimi böyle bir kenara çekip, işte o önümdeki engelleri kaldırıp, o kafamı boşaltıp bu konuyla ilgili kendimi bir aydınlığa çıkarmam gerekiyordu. Çünkü gerçekten bu benim kafamı çok meşgul eden bir konuydu ve benim aynı zamanda belki çok fazla yoğunlaşmış olmam bu konulara dengemi bozdu. Ve bu seninle olan ilişkimi de etkiledi diyor kişi burada. Yani ben hem bunlarla ilgilenirken hem bu işleri çözmeye çalışırken bir taraftan da kendimi dengeye getirmeye çalıştım. Çünkü bunu çözmediğim sürece benim zaten sağlıklı bir ilişki yaşamam mümkün değildi. Maalesef bazı insanlar arkadaşlar yani duygusal dünyalarıyla iş dünyalarını birbirine karıştırabiliyorlar ki bu çok normal. İnsanın aklı bir yerdeyken başka bir şeye pek konsantre olamıyor gibi, ama sonuç olarak tamam, bu zamana kadar ne yaşandıysa yaşandı, ama kişi burada şunu diyor. Sonuç olarak ben bu işi artık kafamda bir sorun haline getirmekten çıkarıyorum. Ben artık bu işi çözüyorum. Bu girişimi yapıyorum ve bu bana her anlamda iyi gelecek. Belki bu ilişkimi de etkileyecek. Yani bağlantı içerisinde olduğum senle olan ilişkimi de etkileyecek ve ben bu konuda gerçekten bir bakım, yani hani bakım onarım gibi düşünün bunu, ruhunuzu onarmak. Artık ilişkiye de zaman ayırabilmek, daha sağlıklı bir ilişki yaşayabilmek gibi konulardan bahsediyor arkadaşlar. Kişi size burada. Devam edelim bakalım. Fakat arkadaşlar şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kişi diyor ki ben bu süre içerisinde bunları yaparken yalnız başıma bazı şeyleri değerlendirirken ve az önce bahsettiğim şu nasıl diyeyim, enerjimi dengeleyip tazelemeye çalışırken, yalnız başımayken fark ettiğim çok önemli bir şey var. Oldu. Aramızdaki yoğun tutku. Bakın arkadaşlar, sizin aranızda, bu desteği seçen arkadaşlarım için konuşuyorum. Sizin aranızda demek ki gerçekten çok yoğun bir tutku ve çekim varmış ki bu kişi aslında bu yalnız kaldığı süre içerisinde, ya da o yalnız kaldı derken ilişkiniz devam etse bile biraz kendi içine, kendi merkezine, şurada çıktığı gibi hani o kapandığı süre içerisinde bunu daha yoğun bir şekilde fark etmiş olabilir. Ben aramızdaki uyumu, çekimi, tutkuyu daha da fark ettim bu süre içerisinde. Ve aslında ne kadar uyumlu, ne kadar tutkulu bir çift olduğumuzu fark ettim diyor arkadaşlar. Demek ki eğer iletişimsizseniz, görüşmüyorsanız sizi hayal edip özlediğini görüyoruz burada. Aranızdaki o yoğun tutkudan dolayı, ya da arkadaşlar beraberseniz bile birbirinize çok fazla zaman ayıramadıysanız o yoğun tutku dolu anları, günleri ya da birlikte geçirdiğiniz o zamanları çok özlemiş olabilir. Yani tutkuları artmış bu kişinin. Böyle konuşuyor bu kişi. Hani sanma ki bu süre içerisinde bir soğuma, uzaklaşma oldu. Gerçekten aksine tutkularımın daha da arttığı bir döneme girdim diyor arkadaşlar. Çünkü o hatıralar, seninle yaşadığımız o hatıralar, nostalji, bakın hatıralar ve nostalji kartımız gelmiş.
Ben aslında kendimle ne kadar yalnız kalırsam o süre içerisinde fark ettiğim tek şey hatıralar, yaşadığımız o güzel anlar, o tutku dolu anlar oldu. Ben içime kapandıkça bunlara daha fazla yoğunlaşıyorum aslında ve bunlara daha fazla yoğunlaşmam ve o tutkuların kıymetini daha çok bilmem belki ilişkimizin de aslında burada daha iyi bir yere gitmesini sağlıyor diyor arkadaşlar. Daha sağlıklı bir ilişki yaşamamıza neden oluyor olabilir diyor. Yani zaman zaman hani çiftlerin bazen birbirini böyle özlemesi güzel bir şeydir. Sürekli dip dibe olmak belki o heyecanı söndürebilir. Tabii herkes için geçerli değildir ama bazen böyle biraz uzak kalmak, ayrı kalmak, birbirini özlemek iyidir arkadaşlar. Bu bilinçli de yapılabilir bazen, bilinçsiz olarak da yapılabilir. Ama her halükarda burada özetleyecek olursak kişinin düşlerini gerçekleştirmek için bir gelişim aşamasında olduğunu, zirveye oynadığını, bu yüzden de kendi merkezinde bir süredir kendi merkezinde olduğunu, ateş elementinin çok yoğun bir şekilde etkisi altında, yani o başlatma eyleminin enerjisinin etkisi altında olduğunu görüyoruz. Size yaşattıklarının da farkında, yani hissettiğiniz, düşündüğünüz şeylerin de farkında. Fakat kişi arkadaşlar dediğimiz gibi bu süre içerisinde hem girişimleri için önemli adımlar atmış, hem de bu sürede ilişkinizle ilgili ve kendi enerjisiyle ve ilişkinizin enerjisiyle ilgili güzel yenilemelere gitmiş gibi görünüyor. Özellikle aranızdaki tutkuyu çok derinden hissetmeye başladığını, yalnız kaldığı, o merkezinde kaldığı dönemlerde aranızdaki tutkuyu çok yoğun bir şekilde hissetmeye başladığını ve hatıralarınızı çok yoğun bir şekilde düşündüğünü çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok net bir şekilde dedim ya. Gerçekten demek ki şu an fark ettim bu kelimeyi çok kullandığımı. Demek ki arkadaşlar bu kelimeyi kullanmam gerekiyormuş. Yani şu anda aklınızdaki kişinin mesajları bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum sizler için faydalı olmuştur. Işık tutmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Like and subscribe.